Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Aslında birçoğunuzun haberi vardır. Dün Tayfun'umuz kıymetli dostlar gerçekten de dünyada eşine benzerine çok az rastlanır cinsten bir atış gerçekleştirdi. 3. test atışında Tayfun füzemiz yaklaşık 700 ile 1000 kilometre arasında olduğu tahmin edilen bir hedefe metre hassasiyetle cerrahi bir müdahalede bulunmuş. Bugün ilk olarak dedim ya Tayfun füzesi test edildi diye. Tayfun füzesinin Yunanistan'a yansımalarına göz atacağız. Pentapostagma'ya gidiyoruz Yunan basınından. Bakın Tayfun'un test görüntülerini nasıl paylaştılar. Görüntüler şu an sizlerle. Dün gerçekleştirilen başarılı Tayfun atış sonrasında Yunan basını tabii ki de sadece bu mevzuyu konuşmaktaydı. Pentapostagma'nın mesela başlıkları aynen şu şekildeydi. Diyordu ki Türkler Tayfun balistik füzesini neden karaya değil de denize fırlattı? Yunan fırkateynlerine karşı Tayfun'un gemi karşıtı bir versiyonu mu geliştirilecek demişlerdi. Haberin devamında Tayfun balistik füzesinin dün Karadeniz'de gerçekleştirilen deneme atışı birçok soruyu gündeme getirdi. Dünkü testte Tayfun füzesi Karadeniz'e doğru fırlatıldı ve burada su üstünde yüzen bir hedefi vurması gerekmekteydi. Türk medyası füzenin hedefini başarıyla vurduğunu bildirmekte. Test fırlatımında deniz yüzeyindeki bir cismin hedef alınması birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Ankara'nın yakında seri üretime geçeceğini belirttiği Tayfun'un esas itibariyle Türk Kara Kuvvetleri tarafından düşman kara hedeflerini vurmak amacıyla kullanılması amaçlanmaktaydı. Ancak testin bir deniz unsurunu hedef alması Roketsan'ın Tayfun'un gemi savar rolü üstlenecek bir deniz versiyonunu da geliştirebileceğini gösteriyor. Hayır, anlamadığım bir şey var. Yunan basını bir türlü kabul etmiyor. Adamlara görüntüde verdik tüm dünyaya. Dedik ki bakın Tayfun'u bugün ateşledik. Ahanda yaklaşık metrelerce hassasiyetle nokta atışı Tayfun hedefini başarıyla vurdu dedik. Denizde paylaşılan video var ya, ama Yunan basını yok. Ne diyor biliyor musunuz? Türk basının iddiasına göre Tayfun belirtilen hedefi vurmuş. Kabul etmiyorlar. Bunlar zaten içten içe bizim başarısız olmamız için gerçekten de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesaj alıcısına ulaştı. Yunanlılar da çok iyi biliyorlar. Tayfun'un nelere karşı geliştirildiğini, Tayfun'un önceliklerinden bir tanesinin Yunanistan olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar. Mesela Roketsan da böyle alttan mesaj vermeye bayılan bir şirket. Dün gerçekleştirilen Tayfun test atışı videosunda çok dikkat çekici bir detay vardı. Daha önce de hatırlarsanız Tayfun'un, yanlış hatırlamıyorsam, birinci test atışı esnasında Tayfun'un menzili 561 kilometre olarak duyurulmuştu. Peki neydi bu 561 kilometrenin özelliği? 561 kilometre kıymetli dostlar Ayasofya'dan Atina'ya olan mesafeydi. Roketsan geçtiğimiz dönemlerde de güzel bir mesaj vermişti. Dün gerçekleştirilen test atışında da yine Roketsan ada detayıyla bir mesaj vermekten çekinmedi. Hazır Tayfun demişken şunu da belirteyim. Tayfun füzesi dün aslında sıradan bir şeyi başarmadı. Nasıl sıradan bir şey başarmadı? Kıymetli dostlar, normal şartlarda o Tayfun'un hedefe düşüş anını hep birlikte gördük ya. Normal şartlarda seyir füzeleri o kadar hassasiyetle vurur. Normalde balistik füze 50-100 metre sapmalar normaldir. Ruslarda, Amerikalılarda bu durum böyle işler. Balistik füzesi atıyorsanız bir tarafa 50-100 metre sağa sola gidebilir. Ama o görmüş olduğunuz çember vardı ya, onun çapı sadece 20 metreydi ve çemberin ortasında duran hedef dahi nokta atışı vurulmuştu. Yaklaşık 3-5 metrelik bir sapma varsa bundan bahsetmekteyiz. Anlayacağınız dilden dünkü Tayfun atış anlarının dünyada aslında pek de eşi benzeri bulunmamaktaydı. Türkiye balistik füze ile sanki seyir füzesi kullanılmış gibi bir atış gerçekleştirmişti. Bu da bence dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesiydi. Ne diyelim, vallahi gururlanıyoruz ve inşallah artı 1500'ler, 2000'ler Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları var bu yönde, bileceğiniz üzere. İnşallah harıl harıl çalışarak bir an önce hedeflerimize ulaşacağız. Daha sonraki hedeflerimizi de zaten sizler çok iyi bilmektesiniz. Sadece o füzelerin şöyle başlığını söküp farklı çok güzel cillop gibi başlıklar takmak kalacak geriye. Hemen devamında ikinci konu başlığımızda tabii Ahmet Şara bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde Türk basınına çok dikkat çekici iddialar yansıdı. Neydi o iddialar?
Özellikle de Suriye'de bir hava kuvveti kurulana kadar Türkiye Suriye'nin hava güvenliğini sağlamaya hazırlanmaktaymış. Detaylar bir karşımıza gelsin. Suriye'de Esad'ı deviren muhalif yönetim rejimin yapısı altında bulunan eski ordu ve güvenlik doktrinini sil baştan yeniliyor. Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi ilk silahlı insansız hava aracı teslimatının yakın dönemde gerçekleştirileceği bilgisini paylaşmış. Suriyeli kaynak demiş ki mesela terör örgütü YPG PKK tehdidinin ortadan kaldırılması ve sonrasında yaşanabilecek muhtemel terör sızmalarına karşı olduğu kadar İsrail işgal ve ihlalleri açısından da Türk hava savunma teknolojisi büyük önem taşıyor. Ayrıca Ürdün sınırında eski rejimin milli gelir politikası haline gelen uyuşturucu ticareti ve Lübnan'dan gelebilecek Hizbullah tehditlerine karşı da kabiliyet ve sağ üstünlüğü tüm dünyaca takdir edilen Türk silahlı insansız hava araçları sınır güvenliğimizi sağlayacak. Türkiye ile devrimin ilk günlerinde başlayan sıkı ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle çok daha farklı bir boyut kazandı ve özellikle askeri işbirliği alanında çok yakın bir dönemde uygulama safhasına geçmeye hazırlanıyoruz denilmekteydi. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de kuracağı 2 askeri üsle de bu ülkenin ordusunun eğitileceği belirtiliyor. Arap kaynaklarının iddiasına göre Türkiye ile Suriye ortak bir savunma anlaşması imzalayacak. Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmaya göre Ankara, Şam'ın ani bir tehditle karşılaşması halinde Suriye'ye yardım edecek. Anlaşmada ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusunu ve pilotlarını eğitmesi ve Türkiye'nin Suriye'de 2 adet askeri üs kurması öngörülmekteymiş. Türkiye'nin bu üslerde Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamlanmasına kadar ülkenin egemenliğini hedef alabilecek herhangi bir saldırıyı engellemek için 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırması da anlaşma maddelerinin arasında yer almaktaymış. Şimdi açıkçası bana soracak olursanız bu haberlere pek de şaşırmadım. Zaten hani Esad devrildikten yaklaşık 3-5 gün sonra medyaya yansımıştı. İşte nereydi mesela? Laskiye'de, Hama'da, Humus'ta veya Tartus'ta Türk üslerinin kurulacağı zaten söylentiler arasındaydı. Baktığımız zaman bugün Suriye'de bir hava kuvveti bulunmamakta. İşte yalandan eskiden Esad'dan kalma farklı Gazelle tip helikopterler var. Bunların hepsi böyle silahsız. Uçaklar zaten tamamıyla hani bugün uçurayım deseniz yarın elinizde kalacak cinsten. Doğru düzgün bir hava kuvvetleri bulunmamakta şu an yeni yönetimin Suriye'de. Suriye'nin hava kontrolüne ihtiyacı yok mu? Hava savunmasına ihtiyacı yok mu? Bunu zaten Türkiye sağlayacak. Suuriye'deki pilotları kim eğitecek? Suudilerin evet acayip bir atraksiyon alma eğilimi var. Suudiler yani bıraksanız şu an ya boş verin Türkiye'yi de her şeyi bizle yapalım, biz yapalım, biz edelim diyorlar ama Suudiler anca siz para verirsiniz. Askeri teknik kabiliyet açısından Türkiye ile boy ölçecek cinsten değil bu adamlar. Ne olacak kıymetli dostlar? Suriye hükümetinin Türk ordusuna güvenmekten başka çaresi dahi bulunmamakta. Bunlar benim kendi görüşlerim ama yine yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Beraber böyle bir beyin fırtınası yapabiliriz diyorum ve hemen devamında 3. konu başlığımızda İngiltere'den dikkat çekici haberler mevcut. Bilineceği üzere Eurofighter talebimiz halen aktif. İngiltere kıymetli dostlar görünen o ki artık taşın altına iyice elini koydu ve elinde bulunan ikinci el Eurofighter'ları hemen gelecek sene Türkiye'ye vermeyi planlamaktaymış. Detaylar bir karşımıza gelsin. Türkiye'nin Eurofighter Type 10 savaş uçağı tedarik talebi geçtiğimiz süreçte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından açıklanmıştı. Bu konuda İngiltere kanadında çok önemli gelişmeler var kıymetli dostlar. Hatırlanacağı üzere Türkiye 40 adet Eurofighter Type 10 savaş uçağı almayı planlıyor. Bugün Lerazon tarafından yapılan haberlere göre tedarik süreci 2 aşamalı olacakmış. İlk olarak Birleşik Krallık'tan 20 adet uçak, ardından yeni üretilecek 20 uçak envantere dahil edilecekmiş. İlk teslimatların 2026'da başlaması, tam operasyonel kapasiteye ise 2030'a kadar ulaşılması hedeflenmekteymiş. Türkiye'nin alacağı Eurofighter'ların aynı zamanda Meteor füzeleriyle de donatılacağı yine yazmaktaymış. Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışına Fransa'nın onay verdiği, ayrıca Birleşik Krallık'ın da bu satışın gerçekleşmesi için Fransa'ya baskı yaptığı belirtilmekteydi. Evet, aslında tahminlerimizle örtüşen bir haberdi. Şimdi niye örtüşen diyorum? Kıymetli dostlar, ne denilmiş? İşte 2026'da ilk teslimatlar başlayacak Eurofighter'ın. İngilizler kendi elinde bulunan savaş uçaklarını verecek. Ortak beraber işte yaptıkları savaş uçağını değil, bizzat elinde bulunan satış yetkisinin kendisinin olduğu uçağı verecek. İngilizler olabildiğince süreci hızlı yürütmeye çalışıyor. Niye? Çünkü kendileri de biliyor. Eğer ki zaten 2026 değil
2036'da vereceğiz deseler veya 2032'de 30'da vereceğiz deseler ilk uçakları, Türkiye zaten o masadan kalkmasını bilir. Niye kalkmasını bilir? İngilizler şu an Milli Muharip Uçak Kaan projesini en yakından bilen devletlerden bir tanesi. Bilineceği üzere Milli Muharip Uçak Kaan'ın yerli motorunun geliştirmesi anlamında İngilizlerle çok kez masaya oturmuştuk. Yani sürece gerçekten de hakimler. Yani bu şu anlamada çıkıyor aslında. İngilizler Milli Muharip Uçak Kaan'ın 2028'de geleceğine o kadar inanıyor ki, hani bir İngiliz gözüyle baktıklarında, biz bu adamlara 2028'den önce verdik Eurofighter'ları, zaten daha sonrasında ihtiyaçları kalmayacak diye İngilizler ellerinde bulunan Eurofighter'ları o kadar Rus tehdidine rağmen gelip bize veriyorlar. Yani artık mevzuya bakar mısınız? İngilizler bile Milli Muharip Uçak Kaan'ın biteceğinden, 2028'e yetişeceğinden bu kadar emin ki elindeki uçağı, tekrar belirtiyorum, Rus tehdidine rağmen geliyor Türkiye'ye veriyor. Ama ve lakin ne yazık ki içimizde dahi 2028 yılında Milli Muharip Uçak Kaan'ın uçmayacağına inanan bir kesim var. Bayağı bir garibime giden mevzuydu diyorum ve devamında 4. konu başlığımızda Trump'ın açıklamaları var. Dün ABD Devlet Başkanı Donald Trump Ukrayna mevzusuna ilişkin dedi ki, ABD değerli metaller için Ukrayna'da kalacak. Ukrayna'ya değerli nadir toprak metallerine sahip olduklarını söylüyoruz. Ukrayna'nın bize nadir toprak metalleri vermesini istiyorum diye bir açıklama yapmıştı. Trump bu açıklamayla birlikte Ukrayna'ya diyor ki, eğer ki Biden döneminde sana verilen askeri yardımların devam etmesini istiyorsan ülkende bulunan o değerli metalleri Amerika'ya vereceksin. Değerli metaller şu an bileceği üzere mesela Çin 21 farklı değerli metale daha bugün ambargo koyduğunu duyurmuştu. Yani değerli metaller dünyada artık giderek zor bulunan bir hale geldi ve ülkeler arasında büyük bir rekabet unsuru. Trump artık benim gözümde pek ülke yönetiyor gibi değil. Sanki sahaflar çarşısında bir dükkan açtı, esnaflık yapıyor pozisyonunda. Çünkü açık açık benim sana yapacağım yardımın tutarı şudur, ben de kar edeceğim, sen de bana şunları vereceksin. Açık açık diyor bunları, çekinme gücenme yok. Almanya mesela bugün bu mevzuya bir tepki gösterdi. İşte Ukrayna'nın değerli metalleri Ukrayna için önemlidir. Ukrayna büyük bir yıkıma uğradı. Ukrayna'nın tekrardan toparlanabilmesi için o metaller gelecekte Ukrayna halkı tarafından kullanılmalıdır dedi. Sözde işte yalandan Amerika'dan gelen bu çağrıya bir tepki göstermişti ama ne kadar tepki gösterecekler? Hemen devamında Trump'ın açıklamaları bitti mi? Bitmedi. Mesela Donald Trump, kıymetli dostlar, İsrail'in toprak büyüklüğünden pek memnun değilmiş. Nasıl memnun değilmiş? Kendi açıklamalarından bir dinleyelim isterseniz. It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do when you think about it. There's a lot of good, smart brain power. But it is a very small piece of land, no question. Yanlış duymadınız. Hani Biden'dan bu denli bir İsrail desteğini pek görememiştik. Diyebilirsiniz belki Biden el altından destek veriyordur. Orasını bilmem ama kıymetli dostlar, Donald Trump kafaya koymuş. Hani belki de İsrail'in sözcüsü gibi açıklamalarda bulunuyor ABD'nin yeni devlet başkanı Trump. Önümüzdeki günler çok sancılı geçecek belli. Ateşkesi Trump yaptı diyoruz. Dün mesela ateşkese ilişkin dedi ki kendisiyle çelişmeye devam ediyor. Ateşkesin süreceği konusunda kararsızım. Emin değilim ne kadar sürer. Yani Trump hani bir şeyleri söylüyor ama peşinde, arkasında durmuyor. Hani tekrardan dediğim gibi Donald Trump bir devlet lideri değil de sanki bir esnaf gibi açıklamalarda bulunuyor. Zaten İsraillilerin çok akıllı insanlar, çok zeki ve ticareti iyi bilen paralı insanlar olduğunu da yine bu açıklamasının içinde Trump demişti. Adamın her konuşmasının altında para yatıyor. Bu da dikkat çekici bir gelişmeydi diyorum ve bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.